Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Yeşil ve krem tonlarında. Şişlerimizi böyle kısa iki şiş hanımlar 3 numara. Hemen modelimi göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Kalpli çok güzel bir model yaptım. Görüntü itibariyle çok şık oldu. Ayaktaki duruşu da çok rahat. Hemen tabanımızı, topuğumuzu göstermek istiyorum hanımlar. Bu şekilde patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok. Tamamen baştan sona dikişsiz yaptım. Çok güzel, çok zarif bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler bu arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilir. Ön bölümlerini benimle aynı sayıda yaparsanız yine patiğiniz ayağınıza uyumlu olacaktır. Hemen başlayalım hanımlar patiğimize. Burun tarafından başlıyoruz. Hemen krem ipimle başlayacağım. Öncelikle ipimin ucunda da şöyle bir düğüm oluşmuş. Onu da bir açayım. 5 ilmek atıyorum hanımlar. 5 ilmek patiğime başlayacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Sırasıyla ilmeklerimi atıyorum. Şu dördüncü ilmeğim. Şu da sonuncu beşinci ilmeğim. Hemen ipimin ucunu şöyle bir tane kendisine bağlayacağım burada. 5 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar, baştan sona haroşa örgü tekniğiyle yaptım patiğimi. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa bu minik ipimiz ön yüzdeyiz demektir. Hanımlar, artırmalarımızda başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir ilmek atıyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ördüm. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Bir ilmek ördükten hemen sonra yine ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi attım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 2 ilmek artırdım, 7 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Şimdi geri döndüm, yeniden ön yüzdeyim. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ipimi yine parmağıma doluyorum. Buraya bir adet ilmek attım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 9 adet ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında gelen ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Modelimize de başlayacağız bu aşamada. Bunun için de şöyle yeşil ipimi hemen yanıma koydum. Hazırladım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 11. ilmeğimizi artıracağız hanımlar. 11. ilmeği artırırken modele başlıyoruz. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırma yaptığım ilmekleri 3 ilmek oldu. Bir ilmek daha örüyorum, 4. Kenarda 4 ilmeğim oldu. Şimdi yeşil ipimi alacağım, modelime başlıyorum. 3 ilmek yeşil ipimle öreceğim. Buraya 3 ilmek yeşilimi ekliyorum. Şu 1, şu 2, şu da 3. Hemen yeşil ipimin ucunu böyle kremime bağlayacağım. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Ardından tekrar kremimi aldım. Bir ilmek daha krem ördüm. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu sol tarafta da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Ardından bu tarz modellerde ip değiştirirken bakın, ipimi arka yüzde yani benden tarafta bıraktım. Hemen krem ipimin altından geçirerek şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi aldım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum.
Yeniden yeşilimi arkada bıraktım. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Artırmalara ve modele devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma şöyle doladım. Buraya bir ilmek attım. Artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek daha ördüm. Toplamda artırdığım ilmekle kenarda 4 ilmeğim oldu. Ardından şöyle çaprazlamasına bakın, kremin altından geçirerek yeşil ipimi aldım. Böyle yapmak önemli hanımlar. Bu model aralarında delik görüntü oluşmuyor ipi çaprazlamasına alınca. Ardından buraya 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil. Ortaya 1 tane krem ve yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Yeşil ipimi bıraktım. Kremimi aldım yine. 1 tane krem ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırma yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. Bakın kremlerimi ördüm. Kremimi arkada bırakıyorum. Şöyle kremin altından geçirerek yeşilimi elime aldım. 2 yeşil ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi bıraktım. Kremimi aldım. Bir kremimi krem ile örüyorum. Tekrardan 2 tane yeşilim var. 2 yeşil ilmeğimi de yine yeşil ipim ile örüyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Krem ipimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Modele devam ediyoruz. Artırmaları da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından artırmamı yapıyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenarda 4 ilmeğimiz oldu. Tekrardan şöyle yeşilimi kremin altından geçirerek alıyorum. 2 tane yeşil örüyorum. Orta kısma 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Kalp şeklimiz açılıyor hanımlar bu şekilde. Yanına 2 tane daha yeşilimi örüyorum. Yeniden kremimi aldım. 1 ilmek krem ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Arka yüzde yapacak işlem yok hanımlar. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İp değişikliği yaptım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Tekrardan ip değişikliği yapıyorum. Aradaki 3 krem ilmeğimi de krem ipimle öreceğim. Yeniden kremimi arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. 2 tane yeşil ilmeğim var. Bunu da yeşil ile örüyorum ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine modelimizi artırmalarımıza devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenarda 4 krem ilmeğim oldu. Tekrardan şöyle yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 2 yeşil. Ardından ortaya 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve buraya 2 tane daha yeşil örüyorum. Arkadaki ip geçişini hanımlar bakın böyle esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Buraya 2 tane daha yeşilimi ördüm. Hemen yanına bir krem örüyorum ve bakın son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı da yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Artırma işlemi yok. Krem olan ilmeklerimi krem ipim ile, yeşil olan ilmeklerimi de yeşil ipimle örüyorum. İp değişikliği yaparken ipimiz patiğimizin arka tarafında kalıyor. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Hemen 5 tane kremimi ördüm. Tekrar yeşilimi alıyorum. 2 yeşil ilmeğim var. Bakın ip geçişi var gene burada. Arkada yeşil ipimi biraz esnek bıraktım. 2 yeşilimi örüyorum. Yeniden yeşilimi arkada bıraktım. Şişimde kalan son 4 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim hanımlar. Modele ve artırmaya devam ediyoruz. Şişimizde 25 ilmek olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenarda 4 ilmeğim oldu. Tekrar şöyle kremimin altından geçirerek yeşil ipimi elime alıyorum. 2 tane yeşil örüyorum. Ardından bir defa orta kısma 7 tane kremimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmek yeşil örüyorum.
Tekrardan kremimi aldım. Bir tane krem ördüm. Ardından hemen hanımlar buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde ön yüzde modelimizi kurduk. Şimdi hanımlar arka yüzde videoyu devam ettirmeye de gerek yok. Arka yüzde yine bu alt bölümlerde olduğu gibi ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize yine devam ediyoruz. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yapıyorum yine. Artırmadan sonra bir ilmek daha ördüm. 4 kremim oldu. Tekrar yeşilimi şöyle kremin altından geçirerek alıyorum. 2 tane yeşil örüyorum. Bu defa ortaya 9 tane krem öreceğiz hanımlar. 9 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanına 2 tane daha yeşil öreceğim buraya. Kalp şeklimiz açılıyor böylece. Sonra bir tane krem örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Ardından artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. 4, bir ilmek daha örüyorum 5. Bu sıramızda kenarda 5 tane kremimiz oldu. Şimdi ip değişikliği yapacağım. Yeşilimi alıyorum. Bu 2 yeşilimi yine yeşil ile örüyorum bu sıramızda. Ardından kremimi aldım. 4 ilmek krem öreceğim hanımlar. 1, 2, 3. Bakın bu sıramızda ilmeğimizi örerken alttaki yeşil ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye yeşilimi de ilmeğimin üzerine alıyorum. Alttan geçirerek ilmeğimi örüyorum. Yeşil ipimiz böylece arkada uzun uzadıya kalmıyor. 4 kremimden sonra buraya bir yeşil örüyorum. Tam ortaya. Yeniden bakın hanımlar, tam olarak şu bölümü yaptık. Bu ikinci kalbimizin en taban noktasını oluşturmuş olduk. Yeniden 4 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki yeşil ilmeklerimi de yine yeşil ipim ile örüyorum. Tekrardan krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yine ön yüzdeyiz. Modelimize devam edeceğiz. Şu an şişimizde 23 ilmeğimiz var. Artık son kez artırma yapacağız. Bu defa 25 ilmeğimiz olacak bu sıramızdaki artırmalarımızdan sonra. Ardından da 25 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen son kez bu sağ taraftan artırmamı yapıyorum. Kenarda 3 ilmeğim oldu. 4. ilmeğimi de krem ile ördüm. 5, 6 ve buradaki bir yeşilimi de krem ile örüyorum. 7. Kenardan 7 ilmeğimi krem ile ördüm. Hemen ip değişikliği yapıyorum yine. Buraya 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil. Hemen yanına 2 tane krem öreceğim. 2 krem. Sonrasında bu ortaya 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan hanımlar 3 yeşilden sonra 2 tane krem örüyorum. Ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Bu şekilde. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırmalarımız bitti hanımlar. 25 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalarımız bitti. Sadece kalp modelimize devam edeceğiz. Bu sıramızda sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi de yine krem ile ördüm. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Buraya 4 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya bir tane krem örüyorum. Tekrardan 4 tane daha yeşil örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Krem ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi de zaten 8 ilmeğim kaldı. Krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yine modelimize devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine ilmeklerimizi sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Kenardan 9 adet ilmeğimi krem ipimle ördüm. Buraya 2 tane yeşil öreceğim. 2 tane yeşil. Ortaya 3 tane krem. Ve hemen yanına 2 tane daha yeşilimi örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimin tamamını da krem ipim ile haroşa olarak örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bu arada bakın, ikinci kalbimizin de ilk girişini başlatmış olduk. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz modele devam ediyoruz. Yine krem ipimi aldım, sayarak gidelim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenardaki 8 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Şimdi yine ip değişikliği yapıyorum. Yeşilimi aldım. 2 tane yeşil örüyorum hanımlar. 2 yeşil, kalbimiz açılıyor. Ortasına 5 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. Ve yine yeşilimi aldım. 2 tane daha yeşil örüyorum buraya. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Modele devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi krem ile ördüm. Yeniden şöyle ip değişikliği yaptım. 2 yeşil örüyorum. Sonra da ortaya 5 tane krem örmüştüm bir önceki sırada. Şimdi 7 tane örüyorum. Şu dördüncü kremim. 5, 6, 7. Tekrardan buraya 2 tane yeşil öreceğim. Şu birinci yeşilim. Şu da ikinci. Yeniden kremimi aldım. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Bakın ikinci kalbimiz de oluştu. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi aldım. 1. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek krem ördüm bu sıramızda. Bu defa şöyle yeşil ipimi alttan alıyorum. 2 tane yeşil ördüm. Şimdi kremime geçtim. Bu sıramızda da ortaya 9 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil öreceğim. Bakın ip geçişlerim arkada esnek duruyor. Ardından tekrar kremimi alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Yine kenardaki 6 ilmeğimi krem ile öreceğim bu sıramızda. Şöyle kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çaprazlamasına yine yeşil ipimi elime alıyorum. Buraya 2 tane yeşilimi yine aynı şekilde ördüm yine. Tekrar kremimi aldım. Bu arada 3. kalbimizin bu tabanını başlatacağız hanımlar. 4 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Yeniden 4 ilmek krem örüyorum. Ve buradaki 2 yeşil ilmeğimi yine yeşil ipim ile örüyorum. Kalan ilmeklerimi de krem ipimle örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kalp modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve yeşilimi de krem ile örüyorum 7. Sonra buraya 2 tane yeşil ilmek öreceğim. 1, 2. Ortaya 2 tane krem. Buraya da 3 tane daha yeşil örüyorum. Hemen yanına 2 tane daha kremimi ördüm. 2 tane daha yeşil örüyorum. Sonra tekrar krem ipimi şöyle elime aldım. Kalan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şu anda modelimize de devam ediyoruz. İlmeklerimizi sayarak gidelim yine. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenardan 8 ilmeğimi krem ile ördüm.
yeşil ipimi alıyorum. 4 ilmek yeşil öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya 1 ilmek krem örüyorum. Ve yanına 4 tane daha yeşil örüyorum. Şu üçüncü, şu da dördüncü yeşilim. Krem ipimi aldım elime. Devamında gelen ilmeklerimi krem ile örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize yine devam ediyoruz. Yine sayarak gidelim ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimi aldım 1. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve yeşilimi de ördüm 9. Buraya 2 ilmek yeşil öreceğim şimdi. 2 tane yeşil. Tam ortaya 3 tane krem öreceğim. 3 ilmek krem. Şu 1, 2, 3. kremim. Tekrardan yeşilimi alıyorum. 2 tane daha yeşil örüyorum. İkinci kalbimizin son sırası oluyor hanımlar bu. Hemen tekrar krem ipimi aldım. Şişimde kalan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 3. kalbimizi açmaya başlayacağız şimdi. Yine ilmeklerimizi sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenardan 8 ilmeğimi krem ile ördüm. Hemen yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil örüyorum. Ortaya 5 tane krem. Bu şekilde 5 krem örüyorum. Yeniden yanına 2 tane yeşil. Ve kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimize devam edeceğiz. Bu defa kenardan 7 adet ilmeğimi krem ile öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7. Yine yeşil ipimi alıyorum. Buraya 2 tane yeşil örüyorum. Ortaya da 5 tane krem öreceğim. 7 tane krem öreceğim. Bir önceki sırada 5 tane krem örmüştük. Şimdi 7 olacak. Ve 7. kremimi de ördüm. Tekrardan yeşilimi alıyorum elime. 2 tane yeşil örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi de krem ipimle haroşa olarak örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenardan 6 tane kremimi ördüm. Şöyle ip değişikliği yapıyorum. 2 tane yeşil öreceğim. Bu defa ortaya 9 tane krem örüyoruz hanımlar. 9 ilmek krem öreceğim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa kalbimizin bu orta kısmını da başlatacağız, bu ortayı. Yine bu aşamada kenardaki 6 ilmeğimi öreceğim krem ipimle. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki 2 tane yeşilimi yine yeşil olarak öreceğim hanımlar. 2 yeşilimi yine yeşil ipimle örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Ortaya 4 tane krem öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4. Buraya bir tane yeşil öreceğim. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ilmeğimi örerken hanımlar bakın, alttaki yeşil ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye yeşil ipimin de altından şişimi geçirdim. Ortadaki bir yeşilime bu şekilde örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. 4 tane krem örüyorum. Buradaki 2 yeşilimi de yine yeşil ipim ile örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum ön yüzde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Kalp modelimize devam edeceğiz. Bu defa kenardan 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki yeşilimi de krem ile ördüm 7. Buraya 2 tane yeşil öreceğim hanımlar şimdi. 2 tane yeşil.
2 yeşil. Hemen yanına 2 tane krem, 3 tane yeşil. Alttaki modelle aynı şekilde ilerliyor. 2 tane krem, hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Tekrar krem ipimi aldım elime. Kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kalp modelimize devam ediyoruz. İlmeklerimizi yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördüm. Buraya hanımlar yeşil ipimi alıyorum şimdi. 4 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya bir tane krem ve yanına 4 ilmek daha yeşil örüyorum. 4 tane daha yeşil. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde hanımlar 3. kalbimizi de bitirmek üzereyiz şimdi. Arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimizin son sırasını yapacağız şimdi. Yine ilmeklerimizi sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. Buraya 2 tane yeşil öreceğim şimdi. 1, 2. Ortaya 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Yeniden buraya da 2 tane yeşil öreceğim. Ve kalan ilmeklerimi krem ipimle örüp sıramı tamamlayacağım. Kalbimizin son sırası böyleydi hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin yeniden ön yüzündeyiz. Bu aşamada artık hanımlar ilmeklerimizi tamamen krem ipimiz ile öreceğiz. Şimdi yeşil ipimizi de artık keseceğiz. Şimdilik yeşil ipimiz ile işimiz kalmadı. Bu ön yüzde bir diş haroş olacak şekilde öreceğiz. Bakın bu ilk yeşilimi de hemen ördükten sonra yeşil ipimin ucunu şöyle keseceğim. Krem ipime bağlayacağım hemen. Şimdilik yeşilimiz bir kenarda beklesin. Krem ipimiz ile öreceğiz ilmeklerimizi. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar krem ipimiz ile örelim. Arka yüzde yine düz olarak örelim. Ön yüzde bir diş krem ipimiz ile haroşa düşmesi gerekiyor. Bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi bilek bölümünü yapacağız. Bu bölüme burada kesimlerimiz olacak hanımlar. Öncelikle toplam kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kenardan, sağ kenardan 8 adet ilmeğimi yine haroş olarak ördüm. Şimdi kesimler yapacağız hanımlar. 9 ilmek keseceğim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın şu birinci kesimi. İkinci. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ve 9. Bakın buraya 9 adet ilmeğimi kestim hanımlar. 8 ilmek ördüm, 9 ilmek kestim. Bu sol tarafa baktığımızda da burada da 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar öncelikle biz bu patiğimizin sol kenarını yapacağız. Yani bu kenarımızı yapacağız. Hanımlar bu aşamada bu sağ taraftaki 8 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz benim gibi yedek şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımıyla ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi sol kenarımızla başlıyoruz. Yine bu ilk ilmeğimi aldım. Buradaki 8 ilmeğimi örüyorum hanımlar. 8 ilmek üzerinden haroşa yapacağız. Ön yüzde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 8 adet ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 8 ilmek üzerinden 4 diş haroşa öreceğiz hanımlar. 4 diş haroşa. Şimdi geri döndük. Şimdi baktığımızda da burada bir diş haroşamız oluştu. Toplam 4 diş olacak hanımlar. Devam ediyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Burada 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Şimdi ön yüzde ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi örüyorum haroşa olarak. Bu şekilde hanımlar ön yüze 2 diş haroşa düşmüş oluyor. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yine buradaki 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
Tekrardan geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Böylece 3 diş haroşamız olacak. Yeniden şöyle geri döndük, ön yüzdeyiz. Şuradan baktığımız anda hanımlar bakın. Şurada 3 diş haroşamız oldu. Şimdi bir diş haroşamız daha olacak. O yüzden ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde bir kere daha düz olarak öreceğiz. Bakın ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Tekrar arka yüzde de ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde 4 diş haroşamız oluyor. Şimdi hanımlar geri döndük. Artırmalarımıza başlayacağız artık bu aşamada. Artırmaları da şöyle yapacağız. 8 ilmeğimiz var. 13 ilmek olana kadar artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra öndeki ilmeğimin bakın ön tarafına düşen şu ilmek yeri var. Bakın tam olarak burası. Şişimi buraya takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Bakın ilk artırmamı buradan yapıyorum. Sonra sıradaki ilmeklerimi de teker teker düz olarak örüyorum. İlk artırmamızı ön yüzde yaptık hanımlar bu şekilde. Ön yüzde bir bilek bölümünden kenardan yaptık. Geri dönüyoruz. Hanımlar arka yüzde artırma işlemi yok. İlmekleri tamamen haroşa olarak öreceğiz. 8 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek artırma yaptık. 9 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yeniden bakın geri dönüyorum. Ön yüzde tekrar artırmalarımızı yapacağız. Bakın bu bilek bölümünden artırmalarımızı yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci hemen yanındaki ilmeğimin önündeki bakın şu kenara şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Yine devamında gelen ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde 13 ilmek olana kadar artıracağız. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Haroşa olarak arka yüzde ilmeklerimi örüyorum. Tekrardan geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin şu bakın şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi sırasıyla düz öreceğim. Şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroş olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki şu ilmeğimin bakın ilmeğin burasına şişimi taktım. Bunu da düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Böylece hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. Bir kere daha artırma yapacak 13 ilmeğimiz olacak. 13 ilmekten sonrası artık artırma yapmayacağız hanımlar. 13 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Şimdi arka yüzde de yine ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Tekrar bir kontrol edelim, sayalım. 4, 8, 12. Evet 12 ilmeğimiz var. Son kez artırmamızı yapacağız şimdi. İlk ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Toplamda hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Artık 13 ilmek olarak patiğimizin bu kenarına devam ettireceğiz hanımlar. Artırma işlemi yapmayacağız. 13 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Şöyle baktığımız anda hanımlar bu kenarımızda bakın şurası bir haroşa modelimizden sonraki yaptığımız haroşaydı. Burası kenarlarımız için yaptıklarımız. Kaç diş haroşamız olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diş haroşamız olmuş. Sıralarını saydığımız anda. Şimdi ben bu patiğimin bu kenarına hanımlar 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Haroşaların devamını artık 13 ilmek üzerinden yaptım. Siz bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Öyle çok daha iyi doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Hemen şöyle bir manken ayak üzerinde göstereceğim sizlere. Şöyle patiğinizi burundan itibaren şöyle ayağınıza tutmanız gerekiyor. Burun kısmını bu şekilde. Yanında şöyle hanımlar
Ayağınızın kenarına gelecek şekilde bu şekilde ölçün. Ölçüm yaparken de biraz esnetin. Çünkü haroşa örgünün esneklik payı vardır. Bu şekilde topuğunuzun kenarına buraya gelene kadar yapmanız gerekiyor. Ben 15 sıra yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Belki siz daha fazla, belki daha az yapacaksınız. Bu tamamen değişiklik gösterebilir sizin ölçülerinize göre. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını 13 haroşa üzerinden tamamlayalım, gelelim. Ardından da birlikte sağ kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar, sol kenarımı tamamladım ve geldim. 15 sıra haroşam oldu. Şimdi kesim yapacağız hanımlar. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bu aşamada gevşek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuğunu yaparken bu kesim yerlerinden, bakın buradaki ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapalım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak sırasıyla kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da kestim. Şimdi buraya şöyle iki tane zincir atıyorum. Şöyle sıktım bayağı bir. İpimi artık kesiyorum hanımlar. Şimdi bitirdik patiğimizin sol tarafını ve başlayacağız sağ tarafına. Bu aşamada hanımlar arka yüzden ipimi ekleyeceğim. Burada 8 ilmeğimiz vardı. Yine 8 ilmek üzerinden 4 diş haroşa öreceğiz hanımlar. Öncelikle 8 ilmek üzerinden 4 diş haroşa örmemiz gerekiyor. Yine ipimi buradan ekleyerek şöyle başlıyorum. İpimi şu arkaya doğru alacağım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra hanımlar ipimin ucunu şöyle kendisine bağlayacağım. Sökülme, açılma olmasın sonradan diye. Şuraya şöyle düğümümü attım. Tekrar ipimi öne doğru alıyorum. Düğümüm arkada kaldı. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. 8 ilmek üzerinden haroşa örüyoruz hanımlar. Şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oldu. Burada 4 diş haroşamız olana kadar bu şekilde 8 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, 8 ilmek üzerinden 4 diş haroşama bakın buraya ördüm ve geldim. Şimdi burada da yine artırmalarımız yapacağız. Bilek bölümünde hanımlar artırmalarımızı yapacağız. Son bir ilmek kalana kadar öreceğiz öncelikle. Burada da 13 ilmek olana kadar artıracağız. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Burada da hanımlar bir önceki ilmeğim, bakın şu en son ördüğüm ilmeğin altındaki, bakın ilmeğimin önüne şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. İlk artırmamı burada yaptım. 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sağ kenarda artırma yaparken hanımlar ön yüzde son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmamızı yapıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yeniden ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ördüğüm ilmeğin önündeki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın yine artırmamı yaptım. 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Çok pardon. Artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Tekrardan hanımlar ön yüzdeyiz. Şimdi yine son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Şimdi bakın sonuncu ördüğüm ilmeğin önündeki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Şişimizde şu anda 11 adet ilmeğimiz oldu. 13 olana kadar devam edeceğiz artırmalarımıza. Şimdi tekrardan ön yüzdeyim. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Hemen sonuncu ilmeğim, ördüğüm ilmeğin önündeki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Sayıyoruz 4, 8, 12 ilmeğimiz olmuş. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi tamamen artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Ön yüzde son kez artırmamızı yapacağız ve 13 ilmeğimiz olacak. Sonrasında da 13 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyim. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez artırmamı yapacağım.
Bakın en son ördüğüm ilmeğin önündeki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğim de yine düz örülüyor. Artık hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi 13 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız. Artırma işlemi yapmayacağız. Hanımlar ben bu sol kenarına 15 diş haroşa yapmıştım. Sağ kenarına da yine 15 yapacağım. Sizler sol kenara kaç yaptıysanız sağ kenara da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Çünkü kenarlarımızın eşit olması lazım. Şimdi hep birlikte sağ kenarımızı da sol kenarda olduğu gibi 13 ilmek üzerinden tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar, sağ kenarımı da tamamladım. Geldim 15 sıra haroşa da buraya ördüm. Sol tarafta hanımlar ön yüzde kesim yapmıştık. Burada geri dönüyoruz, arka yüzde kesim yapacağız. Kesim yaptıktan sonra iplerimiz bu kenarlarda kalacak. Bu iç tarafta kalmamalı. Öncelikle yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yine esnek bir kesim yapacağız hanımlar. Gevşek bir kesim olsun. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Sonra da patiğimizin kenarlarına geçeceğiz. Sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Son ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Yine buraya şöyle 2 tane zincir çekip burayı sıkılaştırıp ipimi kesiyorum artık. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Görüntümüz bu. Bu şekilde. Yeşil ipimizle devam edeceğiz hanımlar. Hemen bu sol kenardan yeşil ipimizle ilmekler çıkaracağız. Ben yeşil ipimi şöyle hazırladım. Bu aşamada hanımlar misinalı şişlerle yapılabilir bu bölüm. Fakat ben misinalı şişleri gerçekten kullanmakta zorlanıyorum. Hani bana çok zor geliyor. Bu nedenle böyle kısa şişlerle patiğimin bu bölümünü tamamlayacağım. Hanımlar buralardan ilmekler çıkaracağız, kenar ilmek yerlerinden. Bakın ilk kenar ilmek yerimiz burası. Buraya ilmeğin iki kanadına birden şişimle girdim. Şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar buradan ilmekler çıkaracağız. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen yeşil ipimin ucunda kendine şöyle düğüm atacağım. Buralara hanımlar yeşil ipimizle ilmekler çıkaracağız. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla şöyle ilmekler çıkartacağız. 3 ilmeğimiz oldu. Şu 4. ilmeğimiz. Hatta ilmek çıkartırken de yeşil ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum. Şu 5. ilmeğim. Şu 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben bu patiğimin şu burun kısmına 5 ilmek olarak başlamıştık. Bu burun kısmına kadar 43 adet ilmek çıkarttım. Siz bu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız eğer 45-46 ilmek de çıkartabilirsiniz. Az yaptıysanız 40 ilmek de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre farklılık gösterebilir. Şimdi bu burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım ve gelelim. Evet hanımlar, burun kısmına kadar 43 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geldik burun bölümüne. Patiğimizin burnuna 5 ilmek olarak başlamıştık. Buradan 5 ilmek çıkaracağız. Oradan çıkarttığım ilmeklerimi de başka bir şişime takacağım. Bu başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için hanımlar ilmek çıkartmakta zorlanmayayım diye böyle tığ kullanarak ilmeklerimi çıkartacağım. Şişime takacağım. Şimdi başka bir şişime takacağım şöyle. Yeniden ilmek aralarından girerek 5 ilmek attığımız yerden 5 ilmek çıkartıyoruz. Bakın şurada 2. ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Son kez şu kenarımızdan da gelip ilmeğimi çıkartıyorum. Şu da 5. ilmeğimiz. Toplamda burun kısmından 5 adet ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi diğer şişime de yine ilmek çıkartacağım. Bakın diğer taraftaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Ben diğer kenara 43 adet ilmek çıkartmıştım. Bu kenarımızın da aynı olması gerekiyor. Buradan da 43 adet ilmek çıkaracağım. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde diğer tarafa kaç ilmek çıkarttıysak bu tarafa da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, 43 adet ilmeğimi yine bu kenarıma da çıkarttım ve geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu bölümleri yapıyoruz. Burada haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın buralarda haroşalarımız var. Bu aşamada yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Şu an arka yüzdeyiz. Haroşa düşmesi için yine ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tamamen düz örgü uygulaması yapacağım. Ön yüzde haroşa görüntüsü oluyor hanımlar böyle. Tamamen düz örgü öreceğiz.
Şimdi hanımlar bu şekilde bu şişimizi öreceğiz. Burun kısmındaki ilmeklerimizi ve diğer şişimizdeki ilmeklerimizi aynı şekilde düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi bu bölüme kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Bakın bir diş yeşil ipimizle haroşamız oluştu. Şimdi kremimi ekleyeceğim. Kremli bir diş, krem bir diş yeşil ile haroşalarımızı yapacağız bu kenarımıza. Şimdi de krem ipimi ekliyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Yine ikinci ilmeğimi de örüyorum. Ardından ipimin ucunu yine şöyle kendisine bağlayacağım. Yine haroşaya devam edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi bir diş yeşil ile yaptık. Bir diş haroşada krem ile öreceğiz. Diğer uca kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Yine bir diş yine ilmekleri düz öreceğiz. Bu şekilde bir diş haroşamız oluşacak. Yine krem ipimin ucunu gizleyerek bakın yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bundan ibaret hanımlar. Şimdi hanımlar bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından yine düz olarak örüp tekrar buraya geleceğiz. Bu defa bakın ikinci hemen şu bölümdeyiz. İkinci krem haroşamız oluşacak. Ardından yeşil ile devam edeceğiz. Yeşil ile bir diş haroşa öreceğiz. Yeşil bittikten sonra bir diş de krem ipimizle haroşamızı öreceğiz. Yani burada 4 sıra haroşamız olacak. Yeşil 1, krem 2, yeşil 3, krem 4 bu şekilde. Bu kenarımızda 4 diş haroşa olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde patiğimizin kenarını tamamlayalım. Gelelim sonra da birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarlarını ördüm ve geldim. Bakın 4 diş haroşam oldu. Şimdi tabanımızı yapacağız burundan başlayarak. Öncelikle hanımlar şişimdeki 43 adet ilmeğimi, ilk şişimdeki 43 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. Yine şu kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilk 43 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. Sonra da burundan itibaren tabanına başlayacağız. Buradaki ilmeklerimi tamamen düz örüyorum. Burada anlatılacak detay olmadığı için hızlıca örüyorum ilmeklerimi hanımlar. Burundan itibaren başlayacağız. Burnumuzda 5 ilmek vardı. 15 ilmek olana kadar kenarlardan ilmek alarak tabanı genişleteceğiz. Sonra da 15 ilmek üzerinden tabanımızı örüp tamamlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ama öncesinde buradaki ilk 43 ilmeğimi örmem gerekiyor. Evet. Şimdi burun bölümüne geldik. Burada 5 ilmeğimiz vardı hanımlar. Yine buradaki 5 ilmeğimi de öreceğim şimdi. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. 5 ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen bu sol taraftaki şişimden bir adet ilmek örerek orta kısma ekledim. 6 ilmek oldu orta kısımda. Ekledikten sonra geri dönüyoruz. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu birleşim yerlere düzgün düşsün diye. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Şimdi de hanımlar bu taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda şimdi de 7 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek aldıktan sonra yine geri döndüm. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki ilmeklerimi örüyorum. Orta kısımda 7 ilmeğimiz vardı. Yeniden 7 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir ilmek daha örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oluyor. Geri döndüm. Bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyoruz. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 8 ilmeğimi bu şekilde örüyorum hanımlar. Şimdi şişimden bir adet ilmek daha örerek orta kısma ekledim. 9 ilmeğimiz oldu burada. Şimdi yeniden geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma yine ekliyorum. Bu defa ortada 10 ilmeğimiz oldu. Ortadaki ilmek sayılarımız artıyor hanımlar. Şimdi yeniden geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ortadaki 10 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Orta kısımda şimdi 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar yine. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki 11 ilmeğimizi öncelikle öreceğiz. 11 ilmeğimizi öreceğiz. Ve şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Böylece ortada 12 ilmeğimiz oldu. 15 olana kadar buna devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda.
İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. 13. ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmek örerek yine orta kısma ekledim. Bu defa burada 14 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şişimdeki 14 ilmeğimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekledim son kez. Şimdi şişimizde 15 ilmek oldu hanımlar. 15 ilmek üzeri olarak tabanımızı öreceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. 15 ilmek üzerinden şöyle devam edeceğiz. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. 15. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz kesimden sonra. İpimi yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde yine ilk 14 ilmeğimizi öreceğiz. Yani tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Son bir ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Bakın burada yine son bir ilmeğim kaldı. Bu 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Böylece hanımlar patiğimizin tabanı 15 ilmek olarak devam ediyor. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimle birlikte şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra yeniden geri dönüyoruz. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tabanımda. Sonuncu ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın hanımlar burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken yine şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar bu şekilde tabanımız bakın. Şeklimiz, görüntümüz böyle. 15 ilmek üzerinden devam edecek. Şimdi biz bu işlemi hanımlar bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını bu şekilde 15 ilmek üzerinden şişlerimizdeki ilmekler bitene kadar örelim ve gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını bu şekilde kestim ve geldim. Şişimde sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin bu arka bölümünü yapacağız. Nasıl yapıldığını da hemen göstereceğim hanımlar. 15 ilmek üzerinden yapacağız. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı şu an şişimizde. Hanımlar bu aşamada bu kenar ilmek yerlerine girip ilmekler çıkartıyoruz. Bakın yeşil kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkarttım. Yeniden 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim yine karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz hanımlar. Kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzden çıkarıyoruz hanımlar. Karşı tarafta yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da yeşil kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılacak. Şuralardaki ipleri de hanımlar arka ilmek aralarından geçirerek gizleyebiliriz. Video arasında gizleyeceğim onları tamamen. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim krem. Krem olan yere girip şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ tarafta ön yüzden ilmek çıkarıyorduk. Karşı tarafta krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttık. Burada da hanımlar krem kenar ilmek yerine giriyorum. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arka bölümü böyle yapılıyor. Devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum.
Bakın sonraki ilmeğimi keserek ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerim yeşil. Yeşil olan yere girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Yine sonraki ilmek kalana kadar öreceğiz. Ön yüzde burada da yeşil kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde bakın kenar ilmek yerlerimiz burada. Buralara sırasıyla girerek ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, buralara kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm ve geldim. Şimdi kesim işlemi yapacağız hanımlar. İlmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak keseceğiz bu şekilde. Dileyen tığ ile de kesebilir hanımlar. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa bakın. Şu şekilde tığ ile de rahatça kesim yapabilirsiniz. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Yine hafif esnek bir kesim olsun. Patiğimizin boğaz tarafına denk geldiği için esneklik payı olsun. Patiğimiz ayağımıza rahat girsin. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi toplayarak kesimimi yapıyorum. Bu aşamada hanımlar burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye tam dibine böyle batacağım sık iğne yöntemiyle. Bu şekilde. Ben patiğimin kenarına böyle sık iğneden kenar oyası yaptım. 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yine krem ipimizle gideceğiz hanımlar. Sık iğne yöntemiyle. Bakın öndeki kenar ilmeklerine batıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde zincir çekmeden hanımlar. Gevşek bir sık iğne yapalım ki patiğimizin boğaz kısmı esnekliğini kaybetmesin. Bu şekilde sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğnemizi oluşturuyoruz. Sırasıyla bütün ilmeklerimize böyle yapacağız kenar ilmek yerlerine. Şöyle. Bu şekilde hanımlar ilk başladığımız yere kadar patiğimizin çevresini sık iğne ile dolanalım ve gelelim. İlk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım hanımlar. Şimdi buraya bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimi de arkada çirkin bir görüntü oluşturmasın diye şöyle gizleyeceğim artık. Bu şekilde. Arka ilmek aralarından geçirerek ipimi gizliyorum. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Bunun için de hemen yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimle gideceğim sık iğnemizin ikinci sırasını. Öncelikle şöyle yeşil ipimle bir adet ilmek oluşturacağım. Şöyle bir adet ilmek oluşturdum. İlk böyle bitirdiğimiz yerden şöyle sık iğnenin içine girerek ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bu defa ters sık iğne yapacağız hanımlar. Geri geri gideceğiz. Bakın bir arkadaki krem sık iğnenin içine şöyle tığım ile giriyorum. Buradan yeşil ipimle ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. Buradan ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde ikinci sıramızda ters sık iğne yöntemi yapıyoruz. Yani geri geri gidiyoruz hanımlar. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girdim. Yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Ters sık iğneyi de bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Patiğe de çok yakışıyor bu tarz kenar oyası. Bu şekilde geri geri giderek sık iğnemi yapıyorum. Bakın bir geriye battım, ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Görüntümüz bu şekilde hanımlar. Şimdi bu şekilde ilk başladığımız yere kadar buraya kadar patiğimizin kenarını dolanalım gelelim. Evet hanımlar, yeşil kenar oyamı da bitirdim. En son buraya bir tane zincir çekip artık yeşil ipimi de keseceğim. Ve yeşil ipimin ucunu da hemen şu arkaya gizleyeceğim. İlmek aralarından geçirerek bu ipuçları çirkin bir görüntü oluşturur. Patiğimizin içindeki diğer iplerimizin uçlarını da bu şekilde ilmek aralarından geçirerek güzelce gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Haroşalı model olması itibariyle de bakın gayet esnek, ayağı sarıyor. Hemen bir de manken ayağıma giydirmek istiyorum. Bir de ayağımızda bakalım modelimize. Esnek bir model hanımlar. Ayakta çok rahat duruyor. Gerçekten güzel, şık, hoş bir model. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum. Evet, patiğimizi de bir güzel ayağımıza giydirdim. Hemen bakalım şöyle. İşte patiğimiz böyle hanımlar. Gördüğünüz gibi birlikte baştan sona yapmış olduğumuz modelimiz, tabanımız, patiğimizin topuk kısmı, ön bölümü bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.